Evet, bugün yaptığımız Sinaspeed ile yaptığımız hız kontrolü örneğinin şu an farklı bir versiyonunu yapacağız. Bu defa teknoloji obje kullanacağız. İlkinde fonksiyon blok kullanmıştık Telegram 1 ile beraber. Şimdi de yine Telegram 1 ancak teknoloji obje kullanımını göreceğiz. Şu an tabii speed eksende yani hız kontrolünde çok fazla bir fark belli olmuyor. Kaynak kullanımında da aslında çok bir fark oluşmuyor. Esas farklılaştıkları nokta aslında pozisyon kontrolünde, pozisyon eksende oluyor. Bununla beraber pozisyon işin içine girdiği zaman senkronizasyon, gear, interpolasyon, kam gibi şeyler de geliyor beraberinde. Kinematikler de geliyor. Dolayısıyla aslında teknoloji objeleri özel yapan şey burada pozisyon kontrol tarafı. Speed'de çok ciddi bir fark oluşmuyor. Ama temelde şöyle düşünebilirsiniz. Yani ne zaman blokla süreyim, ne zaman teknoloji obje kullanayım veya neden ikisinin arasında fark var dediğinizde blokla yapılan uygulamayı özellikle doğrudan piyasa içerisinden direkt drive'a sadece set point gönderip aktüel değer okuma ve başka hiçbir şey karışmama gibi düşünün. Blokla yapılan uygulamalarda sürücüler veya motorlar birbirinden bağımsızsa, yani birbirleriyle herhangi bir şekilde etkileşime girmeyecekse, biri diğerinin devir sayısına bakmayacaksa, birbirleriyle bir senkron olma durumu yoksa, tension kontrol gibi, e, torque kontrol gibi birbirine bağlı bir hareket yoksa, hepsi bağımsız çalışacaksa o zaman blokla yapabilirsiniz. Bloğun avantajı burada kullandığınız obje sayısı çok fazla olabilir. Örneğin yüzlerce motorunuz vardır. Teknoloji objede bir limit var. Onlardan pozisyon tarafına geçince bahsedeceğim. Pozisyon kontrolü yaparken göstereceğim servolarda. Orada ciddi kaynak sorunları oluşabilir. Kritik uygulamalarda, hassas uygulamalarda mecburen zaten teknoloji objeye geçeceğiz. Ama diyelim yüzlerce fanınız var veya pompa motorunuz var. Birbiriyle hiçbir bağlantısı yok. Böyle bir bağlantısı yok. Yani doğrudan birbirinin devir sayısına, birbirinin hızına, birbirinin pozisyonuna bakmıyorsa, bir senkronizasyon yoksa, bağımsız olarak çalışıyorsa blok kullanabiliriz ve çok sayıda motoru rahatlıkla sürebiliriz. Ama bu şu demek değil. Ya benim işte 10 tane pompam var ama ben onuyla da işte paralel çalıştırıyorum, basıncı kontrol ediyorum falan. Olabilir, yine yapabilirsiniz. Sonuçta prosesi kontrol ediyorsunuz. Buna bir engel yok. Ama doğrudan mekanik gibi düşünün. Mekanik olarak motorların ve sürücülerin birbiriyle entegrasyonu veya korelasyonu söz konusuysa o zaman mutlaka teknoloji objenin avantajları oluyor. Örneğin bir motorun hızına bakarak diğer motorlar kendini ona göre oranlasın. Aynı hızda çalışsın, senkron çalışsın veya harici bir encoder'a bakarak motorlar çalışsın dediğinizde bunu şeyle yapmak zor. Blokla sağlamak çok kolay değil, yapılabilir ama teknoloji objeyle bunun kolay yolları var. Çok daha detaylı bilgiler sunabiliyor bize bunun sonucunda. Şimdi dediğim gibi blokla yapmıştık. Şimdi de teknoloji objeyle yapacağız. Burada speed eksen açacağız. Speed ekseni daha sonra Telegram 1 ile zaten doğrudan yine haberleşeceğiz. Bu defa eksen kontrol panelden ayarlamaları göreceğiz. Hız, jog veya speed çalışma gibi, commissioning gibi ayarlara bakacağız. Onun yanı sıra burada bir blokla kullandığımız işlemi, yaptığımız işlemi burada MC Power, MC Reset, MC Move Velocity, MC Hold gibi PLC Open blokları var. Bunları kullanarak yapıyoruz. İkisi arasındaki fark bu aslında. Bu taraf PLC Open'la bir bağlantısı yok sol tarafın. Ama sağ tarafta teknoloji objelerde kullandığımız dil tamamen PLC Open. Zaten MC, yani Motion Control alt tire başlayan bloklar OSCAD'de de veya başka dillerde de neydi o? Codesys'ti. Codesys'te de yine aynı şekilde benzer isimleri göreceksiniz. Şimdi tekrar dönersek bu tarafa. Baştan ekleyeceğim yine hani göstermek açısından. İlk defa belki bu video ile başlayanlar daha iyi görmesi için. Drive eklemedim. Şimdi baştan ekliyorum. Add New Device dedim tekrar. Planlar için hızlıca geçeceğiz. Cinemix G120C var burada. Bugün yine kullandığımız örnekteki sürücüydü. Profinet 055 şu sürücüm. Firmware'imi de seçtikten sonra ekledim projeme. Şimdi sürücü tarafında yine yapacağım basit ayarlar var. Nedir bunlar? Bir kere özellikle Ethernet adresini vereceğim sürücüye. 050 veriyorum yine. Buradaki adresi değiştirmemek için. Telegram ayarını yapmamız lazım. Telegram konfigürasyonu için. Geldim buraya. Telegram 1 seçili zaten. 2 word gönderiyoruz. 2 word alıyoruz. Onun dışında başka çok fazla bir ayar yapmıyoruz hardware tarafında. Sürücüyü seçtim. IP adresini verdim. Şuradan da PLC assign edelim. Bunu yaptıktan sonra tabii mutlaka şeyi de yapmamız lazım aslında. Device name'i de unutmayalım. Ethernet adresine girip buradan aşağı inersek şurada device name'imiz var. Bunun ismini de G120C diyelim. Şu şekilde kaydedelim. Şimdi bunu yaptıktan sonra yine drive tarafında parametre ayarlarına bakabiliriz. Parametre kısmında yani çok fazla bir ayar yok. Şu anda yapacağımız bir referans değer belki bununla yine oynayabiliriz. Zaten bunu şeyde de şuradan da yapabiliyoruz. Commissioning'e gelip buradan Commissioning Wizard'dan da gidebiliriz. Yine aynı şeyleri buradan yazacak. Burada farklı kontrol yöntemleri var demiştik. Mesela Expert, Dynamic Drive gibi. Ama biz şu anda yine standart drive kontrolüyle gideceğiz. Yine aynı şekilde Data Exchange kısmını değiştirmiyorum. Bir bus seçili. Profinet olacak. Telegram buradan bir seçili. Burada Telegram 20 ve benzeri farklı Telegram'lar da kullanılabilir. Ama biz şu anda Telegram 1 ile yapacağız örneğimizi. Çünkü teknoloji bir speed eksen Telegram 1 istiyor. Drive ile ilgili burada ayarlar varsa bunları giriyoruz. No filter dedik. Herhangi bir burada shock bobini veya DVDT filtremiz yok.
Motor.50'ye girmiyoruz. Tabii şuradan listeden seçeceğim çünkü Siemens motor var. Şu an kullandığım 1LA 7060 4AB 10'du. Şuradaki motor. Üçgen bağlı motorum. Next diyorum. Herhangi bir frenim yok. Referans speed'im 1350 devir bölü dakika. Maksimum 1500 olsun. Rampalama süresi. Bunların hepsi tabii şeyden eksenden artık ayarlanacak. Ama şuraları bir değiştirelim görmek için. 3 yapıyorum. Bunu da 3 yapalım. Bu şekilde kalabilir. Identifying motorda da standstill. Bunu hatırlayacaksınız. ID run diye bir şey vardı. Burada yük karakteristiğini soruyor. Bazı durumlarda sabit yük olmayabilir. Yükün şeyi değişebilir. Hareketin durumuna göre. Yükteki karşımızdaki kuvvet değişken olabilir. Lineer bir karakteristik olmayabilir. Burada parabolik karakteristik. Yani hız değiştikçe yükün miktarı da değiştiği durumlarda farklı bir uygulama tipi olarak onu seçebiliyorsunuz. Bu şekilde bunları ayarladım. Burayı bitirdik. Şimdi gelelim eksen tarafına. Teknoloji objelere geliyoruz. Bakın buradan. Add new object diyeceğiz. Burayı add new object diyoruz. Burada bakın birden fazla eksen çeşidi var. Pozisyon eksen, senkron eksen, harici encoder, output cam, cam track, measuring input gibi buraya kadar neden? Sadece bunlar var. Devamını seçmek için T CPU gerekiyor. Teknoloji CPU gerekiyor. Standart 1500 ile sadece bunları yapabiliyoruz. Speed eksen seçeceğiz. Çünkü şu anda hız kontrol uygulaması yapıyor. Sürücümüz sadece hız kontrolü yapabiliyor. Şu an bir pozisyon kontrolü yapabilen bir sürücü değil şu an. Speed eksen seçtim. Daha sonra burada eksene isim verebilirsiniz. Burada ismini değiştirebilirsiniz. Speed axis değil de mesela axis 1 diyebilirsiniz. Eksen 1, eksen 2 ve başka bir ismi varsa onu verebilirsiniz. Burada birimleri seçiyorsunuz. Devir bölü dakika gibi. Metre bölü saniye gibi farklı birimler seçilebiliyor. Tork birimi Newton metre. Daha sonra hardware kısmı. Burada direkt drive'ı görmesi lazım zaten. Bakın burada lokal profiline geldiğinizde drive birim var benim. Burada ekli olan. Buradan driver'ı seçebiliyorum. O direkt telegramı aldı oradan. Artık buradan kendisi haberleşmeyi kuracak. Hatta exchange kısmı da böyle. Bakın direkt hemen drive'ın değerlerinden 1350'yi getirdi. Ben drive'a girmiştim hatırlarsanız bu değeri. Otomatikman teknoloji obje artık drive ile konuşuyor. Mekanik kısmında eğer yüke motorumuz yüke birebir bağlı değilse, örneğin ben motoru bir tur çevirdiğimde yük tarafı yarım tur dönüyorsa buraya 1 bölü 2 gireceğim. Veya ben buraya bir tur 10 tur çevirdim. Mesela motorun 10 turunda yük bir tur atıyorsa, bir 10 redüktör varsa redüksiyon. O zaman buraya 10 buraya 1 gireceğiz. O da ona göre bizim metrik şeyimizi hesaplayacak. O devir yüke göre konuşurken devir dakika cinsinden yükün hızını da hesaplayabilecek veya pozisyonuna bakabilecek bir pozisyon eksen olsaydı. Burada limitleri ve rampaları ayarlıyoruz. Örneğin 1350 girelim maksimum gibi düşünelim. Acceleration, deceleration burada kendisi otomatik hesaplıyor. Ramp süresini, up ve down sürelerini değiştirebiliriz. Buradan mesela 2 saniye girelim. Şunu da 2 saniye girelim. Bakın otomatikman acceleration'ı kendisi burada hesaplıyor ivmenin ne olması gerektiğini. Ya biz süre giriyoruz. O direkt onu ramp ivmeye çeviriyor. Burada birim 1 bölü saniye kare olarak. Burada ben saniye girdim. Bu girdiğim saniye ve hıza göre orantılayarak kendisi bu şeyi getirdi. Buralarla oynayabilirsiniz. Burada acil stop durumunda hani hangi ivmeler dursun gibi. Burayı ne kadar arttırırsanız o kadar sert duracaktır veya sert kalkacaktır. Şunun tam tersi yani. Burada süreyi ne kadar uzun girerseniz o kadar geç rampalanacaktır. Mesela 10 saniye girdiniz. 10 saniye geç bir süreyle gidecektir ama acceleration, deceleration ne kadar sert girerseniz o kadar şey olacak. Mesela şu 10 saniye girelim. Buraya bakarsanız burası daha azaldı. Yani ivmelenmesi azaldı. Burayı azalttıkça ters orantılı. 2 saniye girdim. Bakın burası acceleration artıyor. Yani bu jerkleri ve acceleration'ı ne kadar büyük girerseniz o kadar sert tepki verir. Hızlı hareket eder. Burada dinamik limitler var. Maksimum speed, çıkabileceğiz maksimum speed. Tabii motorun el verdiği ölçüde gider buna. Şu an buraya yazmamız bu kadar çıkabilecek anlamına gelmiyor. Drive'ın içinde de limitlerimiz var. Acceleration, deceleration'ı burada limitleyebiliyoruz. Maksimum bu kadar olsun diye. Yani max en fazla bu hızlarda. Neredeyse sıfıra yakın, gördüğünüz gibi çok hızlı. Burada da torque limiti olsaydı eğer bu uygulamada yapılabilirdi ama Telegram 1.0 ile başlayanlarda olabiliyormuş. Yani Telegram 1'de şu anda bunu yapamıyor. Torque limitasyonu. Şimdi eksenin ayarları bu şekilde. Konfigürasyon tarafı. Bunu kaydettim. Birazdan commissioning tarafında da hani devreye almak için gereken ayarları göreceğiz. Yine drive'ı hani görmek istersek drive'ımız da burada aslında şöyle göstereyim. Yine aynı sürücü. Ekranda hızı göreceğiz. Birazdan çalıştırdığımızda. Hemen OB1'e tekrar gelelim program bloğu içerisine. Burada OB1 içerisinde artık şu sağ taraftan şeyleri ekleyeceğiz. MC bloklarımız var bak. Teknoloji Motion Control altında. Teknolojinin altında Motion Control orada. MC Power, MC Reset gibi bloklar var. MC Power ekseni enable etmek için isimleri kalabilir böyle. Daha sonra MC Reset eksendeki hataları resetlemek için veya ekseni komple yeniden başlatmak için. Burada restart derseniz komple her şeyi sıfırdan
ayağa kaldır. Restart bilgisayarı restart etmek gibi. Reset ise hataları resetlemek için. Onun dışında halt stop için kullanılabiliyor. Burada move velocity bizim işimize yarayacak olan move velocity buraya ekleyelim. Bu da hız göndermek için. Bunları ekledikten sonra eksenle ilişkilendirmek gerekiyor. Buradaki blokların hangi ekseni kumanda edeceğini seçiyoruz. Eksen birimiz var burada. Aldım buraya attım. Axis olarak aynı şekilde buraya da atıyorum. Daha sonra geldim buraya da eksenimi bağladım. Şimdi buralara girişleri vermek için bir tane data blok oluştursam iyi olur. Add new block dedim. DB olacak. Yine isim olarak CMD diyelim kısaca. Access de diyebiliriz. Access E ile yazarsak çoğul oluyor işte. Onun gibi isimlerde kullanıldığını görürsünüz çok. Şimdi burada öncelikle şey diyelim. Power, Enable. Start mode, stop mode bunları kalsın. Zaten eğer eksen bir speed eksense burada start mode dikkate alınmıyor. Ama pozisyon eksense eksen başlarken pozisyon kontrollü mü başlasın, pozisyon kontrolsüz mü gibi detaylar var. Onlara yine pozisyon tarafında bakarız. Bize sadece burada enable yeterli. Daha sonra geldim. MC reset için execute lazım. Onu da ekleyelim. Reset, execute diyelim. Bool olacak. Reset, restart. Yine aşağı doğru devam edersek neyimiz var burada? Move velocity. Buraya move execute move velocity diyelim. Real olacak burası. Ben bunları ekleyeyim hemen. En son direction'da ekledim. Şimdi bunları bağlayacağız. Hemen böyle yukarı gelirsek hızlıca bağlayabiliriz. Enable'ı alalım. Power enable şuraya. Daha sonra execute kısmını alıyorum. Execute'a. Restart kısmını aldık. Restart'a. Bunu da şöyle aşağı indireyim. Şöyle daha iyi gözükecektir. Biraz daha yaklaşalım. Yukarı geldim. Move execute'ü aldım. Tabii bunları siz yaparken structure falan oluşturabilirsiniz. Daha derli toplu olur. Çok fazla sayıda eksen olacağı zaman. Ben şimdi hızlıca göstermek için çok detaya girmedim. Hatta bir daha ileriki örneklerde şeyi de göreceğiz. Bizim eksenler için, motion için bir tane yine library var. Siemens'in library motion control müydü? Tam ismini hatırlayamadım. Orada bu şeylerin hepsi derli toplu. Yani bu bütün power'dır, reset'tir, move up'dır, relative hepsi bir bloğun içerisinde. Bütün eksenler bağlı. Siz sadece bloğun girişine bir tane ekseni tanımlayıp oradan giriş çıkışlarını bağlayarak yapabiliyorsunuz. O da çok güzel. Şeydi galiba L-axis kontrolü, L-axis kontrol olması lazım. Onun da yeni versiyonu, en son versiyonunu indirmiştim. Onunla ilgili örnek yapacağız. Bunları bağladım. Bu tarafa geçelim. Tabii data bloğun içerisinde şunları da retain yaparsak güzel olur. Her kapatıp açmada veya yeniden program yüklemede gitmesin yaptığımız şeyler. Bunları da bağladık. Şimdi şu yazdığımız kısmı bir yükleyelim. Şöyle de bir online olalım. Evet şu anda bağlıyız. Sürücüye bakalım hata var mı? Şundan gelse bir hata olmadığına göre haberleşiyor zaten. Sürücüye de online olursak daha iyi görürüz. Sürücüye bağlanalım. Şu anda yeşil bir arızamız yok. Tabi Drive'ı bir yüklememiz lazım. Drive'da yaptığımız değişiklikten sonra. Şunu ben bir yükleyeyim. Drive'ı yükledik. Tabi tekrar şöyle online olacağız. Yükledikten sonra bir ID run yapmak gerekecek. Şimdi Drive'ı yükledikten sonra tabi teknoloji objeyle sürdüğümüz için bu defa artık commissioning tarafını buradan teknoloji obje altına yapacağız. Drive'da bir hata var. Yüklemeden sonra tabi bir reset gerekiyor hatayı. Şimdi ilk defa yani her yüklemeden sonra hani bu motor datasını tanıması gerekiyor. Şeyden sonra ilk defa devreye alırken. O yüzden bir ID run yapacak. Onu yapmadığı için şu anda cihazda bir kırmızı şey görüyoruz. Zaten şeyde bakarsak buradan ekrana da gelip bakarsanız sürücü ekranında da bir yanıp sönme bir hata olduğunu görüyoruz. Buradan ID run için eksen enable ediyoruz. Bunu enable ettiğimizde bir ilk defa çalıştığında bir motor sargılarını tanıyor. Oradaki motor direncini hesaplıyor. Bunu yaptıktan sonra artık bu hata gidiyor. Bakın şu sol tarafta yeşil olduğunu görürsünüz. Ekranda da şu an enabled'dayken output'a verdiği gerilimi görüyorsunuz. Yani motor dönmüyorken de drive'ın çıkışlarında voltaj vardır. O yüzden dikkat edin. Yani çarpılma tehlikesi her zaman vardır. Yani motor kapaklarını falan açarken nasıl olsa dönmüyor çalışmıyor diye düşünmeyin. Sürücüye bağlı bir motorda her zaman sargıda gerilim olabilir. Bakın şu an sadece enable varken 42 volt civarı bir gerilim var. Ama şu anda her şey okey yapıldı. ID run'ımızı da yaptık. Şu an çalışmaya hazır. Mesela buradan 500 devir ile bir jog yapalım. Buradan çevirdiğimizde bakın drive ekranında 500 deviri görüyorsunuz. Döndüğünü ters yöne çevirelim. Eksi 500 olarak gidiyor. Kontrol panel bu şekilde. Buradan disable edip deactivate diyelim. Şimdi burayı kapattım. Gelelim şuraya OB1'e. Şunu da şimdilik kapatıyorum.
Hobby 1'e gelelim. Şuradan daha yakından bakalım. Şimdi eksenimizi bir kere power vererek enable edeceğiz. Ekseni şuradan yes diyelim. Bakın power'ı verdiğim anda zaten şeye geçiyor. Şuradan göreceksiniz. Şu anda drive bir enerjilendi. 40 volt tekrar geldi. Bu şeyi kesersem gidecek o. Sesi geliyor mu size bilmiyorum ama ben buradan duyabiliyorum drive'daki o şeyi enable'dan dolayı sargılardaki o enerjiden çıkan bobinlerden gelen sesi duyuyorum. Ve enable ettik. Daha sonra geliyoruz aşağıya. Buradan herhangi bir hata varsa buradan resetleyebiliriz. Ekseni restart etmek için bunu kullanabiliriz. Hız göndermek için de mesela 750 devirle döndürelim. Rampayı bu defa buradan giriyorum. Bakın 10 saniye gireceğim. 10 saniye gireceğim. Direction 0'da kalsın. Jerk'ü 20.000 girelim. Daha sonra şuradan execute dediğim zaman bakın yavaş yavaş geliyor. 750. Şunu kestim. Burada tabi halt'u kullanmamız lazım. MC halt'u biz onu eklemedik. Burada çalıştı. Execute'da kaldık böyle. O yüzden şuraya 0 verelim. Şurada MC halt'u da ekleyelim. Evet, halt'u da ekledim ben. Şimdi eksenimiz enable'da. Buradan da görebiliyoruz zaten. Tekrar şuradan bir start verelim. Burada yalnız dikkat edelim. Acceleration, deceleration burada süre değil. Yani saniye değil. Burada ivme şeklinde. O yüzden hani birim olarak buraya süre girmiyorsunuz. Süre girersek mesela 3 girdim. 3 saniye değil, onu 3 devir bölü saniye kare gibi veya metre bölü saniye kare gibi işlem alıyor. O da ters çalışıyor az önce hani ayarları yaparken bahsettiğim gibi. O yüzden buraya ne kadar çok girersek o kadar hızlı rampalanıyor. Buradan aktif edeyim bakın. Şu anda çok hızlı bir şekilde geldi rampaya. Bunu kessem de durmuyor. Durdurmak için ne yapacağız? Halt'ı veriyoruz. Buradan halt'ı verdiğimiz anda direkt duruyor. Şimdi rampayı mesela hızlandıralım. Daha hızlı yavaşlatalım şu anda. Mesela burayı 3 gireyim. Deceleration 15 kalsın. Hızlanma şeyi farklı. Bakın burada execute'u verdim. Burada ne kadar yavaş çıktığını görüyorsunuz az öncekine göre. 3 verince. Şimdi sıfıra inerkenki hızına bakın. Çok daha hızlı iniyor. Aradaki farkı anlayabiliyorsunuz. Bakın tekrar kalkışa bakalım. Daha 1000'e gidecektik. Buradan execute'u verdiğimde yavaş yavaş daha 500'de geliyor. Yine geliyor. Sıfıra inerken ama deceleration'ım 15. Devir bölü saniye kare sanıyorum. Çok daha hızlı tık diye. Hemen geldi. Evet, bu şekilde çalışıyor. Direction'da değiştirdiğimizde görebiliriz. Mesela şunu tekrar çekip vereyim. Şu anda artı yönde gidiyor bakın. Artı 1000'e gitti. Bunu sıfıra çekelim. 2 yapalım. Bu defa eksi yönde dönüyor. Aslında yönünü böyle değiştirebiliyoruz. Teknoloji obje tarafı da bu şekilde. Yani speed eksen eklediğimiz zaman kontrolü ilk etapta biraz daha karışık gözükebilir. Özellikle Cinespeed ile kıyaslandığında, çünkü öbür tarafta sadece bir tane blok vardı. Bloğun girişine bir set point ve bir de start stop gönderiyorduk. Aslında dediğim gibi basit bir uygulamalar için fan kontrolü, pompa gibi sadece burada hız kontrolü yapacağımız uygulamalarda çok daha pratik. Ama işin içine devir kontrolü veya iki farklı, üç farklı motorun, birden fazla motorun birbiriyle bağlantılı çalışması gerekiyorsa, bir korelasyon varsa, bir torque kontrol gibi, tension kontrol gibi bir şeyler yapacaksak, o zaman veya bir eksen diğerinin hızına gidip senkron olacaksa, yani sofistike uygulamalarda, daha karışık uygulamalarda içinden çıkabilmek için veya bir takım işlemleri yapabilmek için teknoloji objelere ihtiyacımız var. İlerleyen zamanda belki şeyleri de göreceğiz. External encoder açıp onu işte bir ekseni diğer eksene gear etmeyi veya sanal eksen açıp diğer eksenleri şeyini ondan almayı, pozisyonunu, hızını gibi. O gibi durumlar için çok pratik oluyor. Şimdi burada dediğim gibi bloklar çok fazla sayıda gözükebilir. Fazla sayıda zaten. Hani power var, reset var, halt var, move velocity var. Hatta pozisyona gidince daha da artıyor bunlar. Move absolute, move relative, işte move absolute'in farklı bir çeşidi daha geldi. Başka bloklar var. O yüzden bunları tek bir blok içinde toplayan L-Axis library var. Onu kullanmak daha pratik oluyor. Yavaş yavaş oralara geleceğiz. Şimdilik bu konuyu da böyle görmüş olalım. Yani ikisi arasındaki fark böyle. Teknoloji obje yaptığınızda aslında birçok şeyi şuradan hallediyorsunuz. Kontrol panelden yani sürücünün birçok şeyini burada PLC yönetiyor. Ama blokla yaptığınızda, Cinespeed'le veya Telegram'ı kendiniz bir blok yazıp Telegram üzerinden sürdüğünüzde, o zaman burada Drive'da yaptığınız ayarların çoğu geçerli oluyor. Yani iki farklı konu var burada dikkat etmeniz gereken. Özellikle teknoloji obje kullandığımızda şurada konfigürasyon ve commissioning tarafı daha etkili oluyor. Tekrardan teşekkürler dinlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşürüz.